Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Batuhan. Bugün sizlerle Mikhail Tal'la Alexander Toluş arasında 1957 yılında oynanan bir oyunu paylaşmak istiyorum. Analizimize geçmeden önce videolarımdan memnunsanız like atmayı, analizler hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi ve de içeriklerimden memnunsanız da abone olup bildirimleri açabilirsiniz diyerek analizimize isterseniz başlayalım. Bir de şu hususta bir şey söylemek istiyorum. Video gelmiyordu çünkü bilgisayarımda bir arıza vardı. Arızayı giderdikten sonra video paylaşmaya yine devam ediyorum. Diyerek şimdi hemen başlayalım. Mikhail Tal beyazlarda C4'te başladı. Alexander Toluş'ta zaten siyahlarda. At F6 oynandı. At C3, G6 ve E4 hamlesinden sonra D6, D4, fil G7 ve F3 hamlesinden sonra E5 oynandı. E5'ten sonra burada oynanması gereken bir takım hamleler ne olabilir diye baktığımızda D5 hamlesi olabilir. D5'in fikri zaten merkezi bir şekilde kitlemeye çalışarak ki siyahın da zaten buradaki fikri C6 olmalı. Böyle devam edebilir. Bir de at G E2 hamlesiyle beyazlar taşlarını gelişmeye devam edebilir. Peki Mikhail Tal ne yaptı? At G E2 oynadı. Şimdi burada at B D7 hamlesinden sonra fil G5 oynandı. C6 bahsettiğimiz fikri Alexander Toluş daha erken yapıyor. D5 sürmesinde şu anda aslında nasıl diyelim biraz daha izin vermiyor demeyelim de biraz daha hani onu sürmesini teşvik etmiyor diyelim. Biraz zorlaştırıyor diyelim. Şimdi C6'dan sonra burada vezir D2 oynandı. Vezir D2'nin fikri tabii ki şu fil H6 hamlesini yapabilmek için bir destek niteliğinde olabilir diye düşünüyorum. Kısa roktan sonra şimdi D5 oynandı. D5'ten sonra fark ettiyseniz hala bir sıkıntı yok. Ama burada tabii ki tekrar alınabilir mi diye baktığımızda alınabilir. Ama burada şimdi Alexander Toluş'un ben hamlesini anlayamadım. Burada neden C5 yaptı? Ona pek gerçekten anlam veremedim. Bir tuhaf bir hamle olmuş. Ya burada çünkü CD4 almasında bir sakınca yok gibi. Özür dilerim. CD5 almasında bir sakınca yok gibi gözüküyor. Acaba C5'i neden sürdü? Ona pek anlam veremedim incelerken. Peki devam edelim. Burada şimdi Tal nasıl devam etmeli diye baktığımızda aslında burada çok güzel iki hamlesi var. Birincisi G4, ikincisi H4 hamleleri. Bu hamleler gerçekten şah kanadına doğru piyon saldırıları için çok önemli hamleler diye düşünüyorum. Ki Tal da zaten G4 hamlesi yapmış ve burada 6 hamlesinden sonra at G3 oynandı. Fark ettiyseniz çubuğumuz artı 2 konumuna geldi. Tabi Alexander Toluş biraz üstünlüğünü kaybetti. Çünkü C5 gerçekten hatalı bir hamleydi diye düşünüyorum. Kale E8'den sonra H4 oynandı. Pal çok güzel bir şekilde piyonlarını sürmeye devam ediyor. Ve tabii ki H5 gibi bir hamlede çok kuvvetli bir hamle olacaktır diye düşünüyorum. Vezir A5'ten sonra burada şimdi ne yapmayı düşünebiliriz? Öncelikle file 3 hamlesi yapabiliriz. Ya da A4 gibi bir hamle yapılabilir. Veyahut da bahsettiğim hamle olan H5 hamlesini yapabiliriz. Burada Mikhail Tal fil H6 oynamayı tercih etmiş. Gerçekten acaba filleri değiş tokuş edip bir şekilde atla buralara girmeye mi çalışacak? Örnek veriyorum H5'ten sonra atı buralara çekip bir şekilde hani mat girişimde mi bulunacak diye düşündüğümde aslında buna pek müsaade edilmediğini görüyoruz. Şimdi rakibinizin vereceği buradaki yanıt da çok önemli. Almak zorunda değil sonuçta. File H6 almazsa ne yapabilir diye düşündüğümüzde at F8 oynayabilir. Bak şimdi at F8 bile rakip için yani ikinci hamle önerisi olarak verilen bir hamle ama yine hatalı bir hamle. Çünkü burada fil H6 almak zorundasınız. Almayabilir demiştik ama aldı yani. Peki burada şimdi Mikhail Tal H5 sürdü. Çok güzel bir hamle olduğunu düşünüyorum ve gerçekten bir hani oyuncunun oynayabileceği, konum içerisinde oynayabileceği en güzel hamle diye düşünüyorum. Çünkü bilgisayarda en kuvvetli hamle olarak veriyordu. Şimdi Vezir C7 oynandıktan sonra fil D3 oynandı. B5 hamlesinden sonra şimdi fark ettiyseniz siyahlar da vezir kanadından bir şekilde gelmeye çalışıyor. Bu tarafları yani beyazların vezir kanadını bir şekilde zayıflatmaya çalışacak.
Uzun rok hamlesinden sonra BC4 oynandı ve burada fil B1 hamlesi geldi. Fil B1 hamlesi çok açıkçası şey gelmedi. Hani düzgün bir hamle gibi gelmedi. Mikhail Tal neden böyle bir şey yapmış olabilir? Hiçbir fikrim yok. Buradaki en kuvvetli yanıt bence fil G7 hamlesi olabilirdi. Çünkü bunun ardından şah G7 alırsanız burada öncelikle bir fil C2 çekiyorsunuz. At G8 hamlesinden sonra G5 gibi bir hamleyle devam edebiliyorsunuz. Rakibinizin GH5'i alma gibi bir olasılığı yok. Daha kötü duruma getirirsiniz kendinizi. O yüzden aslında buradaki fil B1 hamlesi biraz nasıl diyelim buna? Hani gözden kaçmış bir hamle diyebiliriz. Fil G7 hamlesini gözden kaçırmış Mikail Tal. Peki fil H8'den sonra kale D G1 oynandı. Bakın çok güzel. G ve H dikeyini açtığınızda kaleler çok kuvvetli olacak. Bunu nasıl engelleyeceksiniz? Tabii ki siyahlar için de bu bir soru. Peki şimdi bakıyorum ne oynayabilirim? Kale B8 oynayabiliriz. Vezir kanadına doğru bir şekilde taşlarımızı yöneltmeye çalışacağız. At F5 hamlesi. At F5 zaten oynamak çok güzel bir aslında fikir içeriyor burada. Çünkü siz burada fil F5 gibi bir şey almaya kalkarsanız GF5 oynandı ve bu piyon çok aşırı yüklenmiş bir piyon oluyor ve gerçekten ne yapacağınız konusunda hiçbir fikrim yok. Yani gerçekten böyle bir saldırıya karşı direnmek zor diye düşünüyorum. Peki at F5'ten sonra ne oynandı diye bakarsak at 6 D7 oynandı. Evet. Burada şimdi açıkçası eleştiri getirmek istiyorum. Bu fikri yani bu hamlenin amacını ben anlayamadım. Gerçekten yani fikirsel olarak hiçbir mantıklı bir açıklama getiremiyorum. Burada siz daha kötü durumdasınız. Buralara bir şekilde tedbir getirmeniz lazım. Daha doğrusu taşlarınıza getirmeniz lazım. Böyle bir hamle yapmanız rakibinize daha açık fırsatlar sunabilir ki aslında burada fil G5 hamlesinden sonra açık fırsatlar sunuluyor ama burada daha iki tane daha kuvvetli hamle var. Fil F8 hamlesi ve diğeri de HG6 hamlesi. Çünkü HG6'dan sonra at G6 oynarsınız. Vezir H2'den sonra siyahların mat olmaması için bir seçenek göremiyorum. Gerçekten çok zor durumda kalıyor siyahlar. Diğeri gösterdiğim fil F8 hamlesi ise burada G F5'ten sonra Vezir H6 oynadığınızda yine kurtarılamayacak konuma gelmiş oluyorsunuz. Ama burada Mikhail Tal fil G5 oynamayı tercih etmiş. Peki fil G5'in de çok kötü olduğunu söyleyemem. Ama bilgisayarın önerdiği iki kuvvetli hamleden sonraki üçüncü hamle olarak gösterildiği için biraz daha orta halli bir hamle diyebiliriz. Tabii ki böyle karışık bir konumda e, bu hamleleri kaçırmak doğaldır. Büyük usta bile olsanız insanlık halidir. Peki fil G7 oynandıktan sonra at G7, şah G7 oynandıktan sonra ise fil H6 hamlesi geldi. Şah G8 ve F4 hamlesi geldi. F4 hamlesini pek beğenmedim. O yüzden hızlı geçiyorum burayı. F4'ten sonra vezir F4. Bakın vezir F4 hamlesi işte güzel. Bak buraları severim. Çünkü vezir F4'ten sonra vezir D8 oynanıyor. HG6, at G6 hamlesinden sonra vezir H2, bahsettiğimiz vezir H2 hamlesi şu anda oynanmış oldu. Bence gayet güzel bir hamle. Ve at D E5'ten sonra fil F4 maalesef hata oldu. Ama maalesef ki burada Alexander Toluş at F8 oynayarak bu beraberlik şansını elinden kaçırmış oldu. Fil E5 oynanabilir diye düşünürseniz aslında fil E5 oynamanız çok nasıl diyelim e, mantıklı gibi gözüküyor. Ama vezir H6 hamlesinin daha agresif, daha iyi olduğunu düşünen taraftayım. Çünkü şimdi burada baktığınızda kale B7, kale E7 gibi hamleleri tabii ki oynayabilirsiniz. Ama Alexander Toluş'un anlam veremediğim bir hamlesi olan hamleye geldik şimdi. At E G6 hamlesi gerçekten çok hatalı bir hamle. Yani maçın gidişatını artık tamamen değiştiren bir hamle oldu. Buradan sonra kurtuluşunuz çok mümkün gözükmüyor.
Peki nedir bu? Şimdi burada doğru hamle oynamanız gerekiyor. Mikhail Tal maalesef en üstünlük veren hamleyi görememiş, kaçırmış. Olsun. Fil G5 hamlesini oynamış. Burada en üstünlük veren hamle E5 hamlesi. Çünkü kale E5 oynamanız şart bu arada. D E5 oynarsanız fil G5 ve vezir B6 en üstün veren hamle. Bilmiyorum neden vezir B6 ama vezir B6 hamlesinden sonra bile artık konumu gerçekten kurtaramayacak durumdasınız. Burada en kuvvetli hamle kale E5 hamlesi o sebeple. Şimdi fil G6, F G6'dan sonra fil E5, D E5'ten sonra ve kale F1'den sonra da artık buraları göstermek pek hoş olmaz. Çok hoş bir durum yok çünkü burada artık mata doğru gidiyorsunuz beyazlar için. Peki fil G5'ten sonra F6 oynandı ve burada gerçekten bayıldığım bir hamle ve muhteşem bir hamle olan E5 hamlesine geldik. E5 hamlesinin o kadar kritik bir önemi var ki size anlatamam. Şimdi siz bunu kale E5 ile almazsanız çok büyük şeyler gelecek başınıza. Mesela diyelim ki ne alacaksınız? Pardon, ne hamle yapacaksınız? Diyelim ki F5 hamlesini yaptınız. Fil G6'dan sonra kale E7 oynarsanız bile burada at E4 hamlesinden sonra çok kötü konumlarda kalıyorsunuz. Bir de dikkat edin, H ve G dikeyindeki kalelerin çok önemli olacağından bahsetmiştim. Bizim zaten amacımız buraları bir şekilde dağıtmaktı ve burada artık geri dönülemez bir yere giriyoruz. Şah H8'den sonra at G5 oynandı vesaire vesaire. Burada artık tekrardan kurtuluşunuz gözükmüyor ve o yüzden de E5 hamlesi muhteşem bir hamle diye düşünüyorum. Şimdi burada Alexander Toluş kale E5 oynadı. Fil G6, kale B7 ve at E4 hamlesinden sonra F G5 oynandı. Peki gayet güzel ama ne oynamalıyız? Kale F1 hamlesi oynamalıyız. Bu hamle o kadar güzel bir hamle ki tekrardan mükemmel bir hamle buluyor Mikhail Tal. Çünkü kale F1'den sonra siz ne oynarsanız oynayın. Mesela Alexander Toluş'un hamlesini göstereceğim. Kale E4 oynadıktan sonra fil E4 oynadığınızda burada konumunuz artık felçli bir hale geliyor. Mesela kale G7 oynadınız. Kale F6'dan sonra dikkat edin, siyah şah iyice sıkıştı. Artık şahınızı nasıl kurtaracaksınız belli değil. Fil G4 hamlesinden sonra kale H-F1. Dikkat edin, artık buraya bir yoğun baskı var. Ve de tabii ki şu hamleyi görüyorsunuz. Fil H7 hamlesine artık hiçbir şey yapamayacak durumdasınız. Felçli durumda kalıyorsunuz. At D7'den sonra kale D6 ve vezir E7 hamlesinden sonra kale A6, üçüncü mükemmel hamle. Şah H8'den sonra ise fil H7 dördüncü mükemmel hamle olarak bu maçta kayıtlara geçmiş ve muhteşem bir aslında oyun sergilemiş Mikhail Tal. Peki rakibimiz burada terk eder mi diye düşündüğümüzde hayır, rakibimiz terk etmiyor, devam ediyor. At B8'den sonra fil F5 oynandı. Şah G8, fil E6'dan sonra hocam artık burada da terk etsin diyebiliriz. Hala terk etmiyor. Fil E6'dan sonra kale E6 oynandı ve burada artık rakip terk etmeye karar veriyor. Çünkü burada çok gerçekten bu konumda oynamak istemezdim şahsen. Şimdi kale E6 hamlesine çözüm bulmaya çalışalım. Ne oynayabilirsiniz? Vezirinizi kaçmak isteseniz vezir D7 mesela oynamak istediğinizde burada ben kale H1 oynuyorum ve şah F7 hamlesinden sonra vezir H5, şah F8, vezir H8, işte kale G8 hamlesinden sonra gerçekten çok zor durumlarda kalıyorsunuz. Mesela kale F1'den sonra burayı artık oynatmak da çok hoş değil ama vezir F7'den sonra kale F7, şah F7'den sonra ise vezir F6 ile mat yapıyorsunuz ve burada artık yani büyük ustalar diyelim buraları artık zaten oynamaz. O yüzden de analizimizi burada tamamlayalım. Ben şahsen Mikail Tal'ın 4 tane yaptığı bu mükemmel hamleye bayıldım. O yüzden de bu maçı sizlerle paylaşmak istedim. Umarım sizler de keyif almışsınızdır. Umarım öğretici bir analiz yapabilmişimdir. Analizimizi burada tamamlayalım.
Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenseniz like tuşuna basabilirsiniz. Mikail Tal'ın bu oyunu hakkındaki düşüncenizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Ve de içeriklerimden memnunsanız da abone olup bildirimler açabilirsiniz diyerek videoyu kapatmak istiyorum. Kendinize iyi bakın. Satrançta kalın.